Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir süreden beri video yapamıyordum. Bazı işlerim vardı. Bugün tekrar video yapmaya karar verdim. Ve karşınızdayım. Aslında çok fazla haber birikti. Haberlerin bir kısmı tabii güncelliğini kaybetmiş oldu. Ben aralarından güncel olanları seçtim. Buyurun seyre. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tuhaf bir açıklama yaptı. İşte Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür tabiri değişmeli dedi. Bu anayasamızın 3. maddesi oluyor. Yani değiştirilmesi teklif dahi edilemez diye 4. maddede yazan 3 maddeden bir tanesi. Aslında bu anayasa tartışmaları başlayandan bu yana Cumhur İttifakı bileşenleri anayasa başlangıç maddeleriyle ilk 4 maddeyle sorunumuz yok diye söylemiş olsalar da aslında değiştirmek istedikleri ilk 4 madde anayasanın değiştirilemez maddelerinin değiştirilmesini istiyorlar. Yavaş yavaş tabii bu şekilde bir fikir beyan ederek burada bir gedik açmak planı yapılıyor herhalde. Çünkü daha önce bu işte Hüdapar Genel Başkanı söyledi, AKP Genel Başkan Yardımcısı söyledi. Söylediler yani. Bir aşındırma, gündemde tutma, işte herhalde milletin hafızasında yer ettikten sonra millet artık ilgilenmez olacak. Doğru bekliyorlar tahminen. Demirören'den indir, vatandaşa bindir. Borçtan vergi alma projesinin esas şeyi belli olmuş oldu. Savunmaya katkı adıyla getirilen verginin altından Demirören'e kıyak çıktı. Şans oyunlarının payı yarıya indirildi. Fon parasız kaldı. Millete haraç salındı. Şimdi yıllar itibarıyla iktidarın bütçeyi nasıl kullandığı herkesçe malum. Fonlar da bütçenin kontrol dışında biliyorsunuz. Yani fonda ne kadar para toplanmış, nereye harcanmış, kim harcamış, nasıl harcamış bu kesinlikle meclisin denetimi dışında olduğu için çok hoşlarına gidiyor bu anlamda. Ancak bu borçtan vergi alma projesi şu an askıya alınmış oldu. Biz biliyoruz ki Adalet ve Kalkınma Partisi ortaya sürmüş olduğu hiçbir şeyden hiçbir zaman vazgeçmedi bugüne kadar. Önümüzdeki günler tekrar gündeme geleceğini düşünüyorum ben. İki kamu bankasının yandaşa akıttığı parayla 85 milyon Sucuk Partisi yapardı. 1,3 milyar dolarlık reklam. Yani kamu bankalar niye reklam almak zorunda olsun ki? Ziraat Bankası, Çiftçinin Bankası, Halk Bankası da esnafların bankası. Yani çiftçiler zaten bir ihtiyacı olduğunda gidiyor bankaya. Gerçi son zamanlarda artık bu iki kamu bankası da diğer ticari bankalar gibi işlem yapmaya başladığını düşünüyorum. Akıllarda bu manzara kaldı. İşte reklam hesabında da karşımıza çıktı. Her biri yarım kilo gelen kangal sucuk ortalama 500 liradan satılıyor. Kamu bankalarının tercihi vatandaşın et yemesi olsaydı 85 milyon kişi AKP'li vekillerin geçen ay Kayseri'de verdiği gibi sucuk partisi yapıp ete doyardı. Arkadaşlarımız dikkatsizlik etmiş. İsrail'e destek verdiği iddiasıyla boykot edilmesi istenen Burger King Rize'de şube açılışı yaptı. Şube açılışını da AK Partili yerel siyasetçiler yaptı. Yani bu ne biçim perhiz, bu ne biçim turşu diye bir söz var. İşte arkadaşlarımız dikkatsizlik etmiş deniyor. Dualarla yapılan törenin tepkiler yükselince açıklama geldi. Partilerin dikkatsizliğini eleştiren AK Parti Grup Başkan Vekili Usta, insan durduğu tabelanın altına bir bakar dedi. Yani ben neyi açıyorum acaba yukarıya tabelaya bak. Üstüne üstlük bu açılış sırasında İsrail'i protesto eden bir öğretim görevlisinde hastanelik ettiler. Yani böyle de bir şey var. Torpilli aşçıyı Almanya'ya çalışma ateşesi ataladılar. Çalışma Bakanlığı liyakat anlayışını yeni bir boyuta taşıdı. Bu zaten bizim 22 yıldan beri hep sürekli gördüğümüz bir şey. On binlerce genç mülakatta elenirken, on binlerce genç yazılı sınavdan 90-95 alıp mülakata geldiğinde 35 ile eleniyor. On binlerce genç mülakatta elenirken bu kez kayınpeder torpili işledi. Bakan Işıkhan'ın üniversite arkadaşının damadı diplomatla atandı. Atanan bu aşçının Almanca'da bilmediği ortaya çıktı. Almanca bilmeyen diplomat olur mu? Yani gittiği ülkenin dilini konuşamayan diplomat olmaz.
Hayaller hakim ve savcı, gerçekler zabıta sırası. Ankara'da 133 zabıta alınacağı duyuruldu. 2 günde 4000 genç başvurdu. Aralarında hukuk, siyasal, uluslararası ilişkiler, mühendislik mezunları da var. Hem gençlere hem onları yetiştirmek için emek harcayan anne babalara yazık. Başvurular Atatürk Spor Salonu'nda açılan standlarda yapılıyor. Yavaş, torpile bakmaz. Onun için buradayız dedi gençler. Zabıta olmak için başvuran gençler iktidarın sınavında torpil geçiyor. Yazılıyı kazanan mülakatta eleniyor. Mansur Yavaş böyle yapmaz. Onun için bu kadar çok başvuru var dediler. Bu kara deliğe hiçbir bütçe dayanmaz. Vakıf ve derneklere şu ana kadar 190 milyar lira aktarıldı. Hesaplamayı vergi uzmanı Ozan Bingöl yaptı. Vakıf ve derneklere bu kaynağın son 3 yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı kanalıyla dağıtıldığını belirtti. Vergilerimiz nereye gitti? Bulun diyerek Sayıştay'ı göreve çağırdı. Şimdi vakıf ve dernekler hayır kurumları olması gerekiyor. Kendi işte vakıflarda bir vakfeden bir kişi oluyor veya bir veya birden fazla kişi oluyor. Bu vakfeden kişilerin vermiş olduğu işte ayni veya nakdi yardımlarla bir işe başlamış oluyor. Daha sonra vakıflar kendi yani çalışmalarıyla kazanç elde ediyorlar. Genel bütçeden pay aktarılması kabul edilemez. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan pay alan Maarif Vakfı var. Son günlerde, geçtiğimiz günlerde çok fazla söz konusu oldu. İşte okulların temizlenemediği, işte bakan açıklama yapıyor. Okullara temizlikçi atadık diye. Ama okulları veliler temizliyor. Benim yaşadığım yerde sordum, araştırdım. Biz temizliyoruz dediler. Bu kaynak aktarılan, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine kaynak aktarılan vakfın bir tanesi de kadın öğretmenlere giyinme dersi verecek. Yani illa ki kadınla uğraşıyorlar. Aslında burada sanıyorum istenen kadınların örtünmesi, türban takması istenecek. Yani başka amaç ne olabilir diye düşünüyoruz. Türkiye'de sadece kadın öğretmenlere etkili öğretmenlik ve dış görünüm ve giyim kodları adı altında giyinme dersi verilecek. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın yönetiminde olduğu Enstitü Sosyal MEP'ten de izin aldı. Zaten kaynağı da Milli Eğitim Bakanlığı alıyor. Maarif Vakfı'na bağlı bir şey. İslam'a kalleş saldırı. İçimizdekiler batıdan da beter. Halkı provoke ediyor. Kim provoke ediyor acaba yani halkı? Dinsiz bir nesil istiyorlar. İslam'la kavgası bir asra dayanan laikçi yobazların bu gazetemsi bu söylemi kullanıyor. Bütün her zaman ilk sayfasındaki manşette işte laikçi yobaz. Laikçi yobaz diye bir şey yok ki kardeşim. Yani laiklik ne demek? Laiklik tüm inançların devlet garantisi altında olması demek. Bunun yobazlıkla ne alakası var? Yobazlık asıl bir inancı diğer insanlara empoze etmeye çalışmak, baskıyla kabul ettirmeye çalışmaya yobazlık denilebilir. İşte laikçi yobazların tetikçiliğini yapan Cumhuriyet Gazetesi yine İmam Hatip liseleri üzerinden kin kustu. Seküler hayatın dayatması sonucu. Yani seküler hayat dediği de işte laiklik, laisizm. Yani laiklikle dert var. Sadece sorun o. Bu başlıklar ondan atılıyor. Evet, öğrencilere oturma eylemi yaptırdılar. Bu fotoğrafı Kırıkkale Yahşiyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Mustafa Uğureli Ortaokulu öğrencilerinden Gazze'deki çocukların sesi olmak için teneffüs süresi boyunca oturma eylemi notuyla paylaştı. Evet, yani sormak gerekiyor. Öğrenci mi, militan mı yetiştiriyorsunuz? FETÖ'den hiç mi ders almadınız? Bu yobazların ne işi var okulda? Tarikat ve cemaatleri okullara sokan ÇEDES projesi kontrolden çıktı. Öğrencilere bildiri okutup oturma eylemi yaptırdılar. Yani böyle bir ders yok normalde. ÇEDES kaldırılmalı. Evet, bugün kısa tutacağım. Bu manşetimizle birlikte bugünkü haber turumuz, manşetler turumuz, basın turumuz sona ermiş oldu. Buraya kadar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi, altına küçücük de bir yorum yazmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.